7 harf. Küçücük bir kelime. Ama bu sözcük son yıllarda bir kasırga gibi esti ve geçtiği her yerde insanları hem aydınlattı hem de yakıp kül etti. Bu sözcük hep konuştuğumuz bir kelime. Narsist. Bu kavram ilk kez hayatımıza girdiğinde karanlık bir odada yanan bir kibrit gibiydi. Yıllarca neden bu kadar tükeniyorum diye kendi kendine fısıldayan insanlar o kibritle nihayet odanın duvarlarını görebildi. Yaşadıkları şeyin bir adı vardı artık ve bir şeye isim vermek, onu gerçek kılmak, tanınabilir hale getirmek demekti. İşte bu milyonlarca insan için gerçek bir nefes alma anıydı. Ama sonra bir şey oldu. O kibrit bir meşaleye dönüştü ve sonra da meşale bir yangına. Ve şimdi o yangın kontrol edilemez biçimde her şeyi yakıyor. Gerçek tehditleri de, masum insanları da, hatta yangını söndürmeye çalışanları da. Artık canımızı sıkan, keyfimizi kaçıran herkesi narsist ilan ediyoruz. İşimize gelmeyen her şeyi bir narsist yapmış oluyor. İletişim kuramıyoruz, narsist diyoruz. Aynı fikirde olmadığımız insanları narsist olarak damgalıyoruz. Yorgunluktan mesajlarımıza dönemeyen sevgili, toplantıda sözümüzü kesen iş arkadaşı, doğum günümüzü yanlış hatırlayan arkadaş. Hepsi de bir anda koyu bir narsist ilan ediliyor. Toksik oluyorlar, narsist oluyorlar, problemli oluyorlar ve biz de rahatlıyoruz. Bu sözcük bir durum değerlendirmesi olmaktan çıktı, adeta bir silaha dönüştü. Ve bir silah ne kadar gelişigüzel kullanılırsa gerçekten korunması gereken insanları da o kadar savunmasız bırakır. Şimdi size iki hikaye anlatacağım. İki kadın. İkisi de aynı şehirde yaşıyor. İkisi de evli, ikisi de dışarıdan bakıldığında normal hayatlar sürüyor. Defne 34 yaşında bir grafik tasarımcı. Çevresinde fazla tepkisel biri diye biliniyor. Bir gün iş yerinde aylardır emek verdiği bir proje haksız yere reddedilince herkesin önünde sesini yükseltiyor. Patronuyla sert bir tartışma yaşıyor. Masaya vuruyor, gözleri doluyor, toplantıyı terk edip gidiyor. O akşam eve geldiğinde eşine, arkadaşlarına, herkese olan biteni ham haliyle anlatıyor. Öfkesini de, hayal kırıklığını da, belki de aşırı tepki verdim diye kendi kendini sorguladığında. Ertesi gün patronundan özür diliyor ama hakkını da savunuyor. Defne'nin krizi gürültülü, dağınık ve herkesin gözü önünde gerçekleşiyor. Ofiste çıldırmış kadın olarak anılması dakikalar sürüyor sadece. Herkes Defne hakkında bir yargıya varmış. Duygularını kontrol edemeyen, aşırı dramatik biri. Tam bir narsist. Ve Canan. Canan 41 yaşında bir eczacı. Mahallede herkes onu seviyor. Güler yüzlü, sakin, ölçülü biri. Hiç kimseye sesini yükseltmez. Hiç rol yapmaz. Ama Canan'ın en yakın arkadaşı Ayşe'nin hayatına baksanız başka bir şey görüyorsunuz. Ayşe yeni bir şeye başladığında Canan onu tebrik ediyor ama cümlenin sonuna da mutlaka bir iğneleyici laf yerleştiriyor. İnşallah bu sefer tutturabilirsin. Ayşe kilo veriyor ama yüzün biraz solgun görünüyor. Ayşe yeni biriyle tanışıp heyecanla anlatmaya başladığında, "Hı hı, inşallah bu defa hayal kırıklığına uğramazsın." diye mırıldanıyor. 10 yıldır her buluşmada, her telefon görüşmesinde cerrahi bir hassasiyetle Ayşe'nin her sevincini biraz daha, biraz daha soldurup özgüvenini kırpıyor. Ama bunu öyle zarif, öyle alçak bir perdeden yapıyor ki Ayşe bile çoğu zaman neden her buluşmadan sonra kendini daha da küçülmüş gibi hissettiğini bir türlü anlayamıyor. Şimdi bu iki hikayeyi bir anket formuna taşıyalım. Defne anında toksik, kontrolsüz, hatta narsist damgasını yiyecektir. Çünkü Defne'nin krizi bir röntgen filminde görünen kırık kemik gibi. Herkes ona teşhis koyabiliyor. Ama Canan'ın yaptığı röntgende görünmeyen bir iç kanama gibi. Dışarıdan hasta gibi bile görünmüyor. Ama Ayşe'nin ruhunda yıllar içinde birikmiş sessiz bir çöküş var ve o çöküşün adını kimse koyamıyor. Çünkü ortada ne bir bağırış var ne de bir kanıt. İşte tam da burada kolektif körlüğümüzün en tehlikeli noktasına geliyoruz. Biz toplum olarak görebildiğimiz yarayı cezalandırmayı çok seviyoruz.
Ama göremediğimiz tahribatı, o sessiz, sistematik, günlük aşınmayı tanımak için ne dilimiz var ne de cesaretimiz. Travma araştırmaları bize şaşırtıcı bir gerçeği tekrar tekrar gösteriyor. İnsan psikolojisi şiddetli ama tek bir şoka karşı inanılmaz bir toparlanma kapasitesine sahip. Bir sel olur, her yer ıslanır ama sonra toparlanır, bir şeyleri yeniden inşa edersiniz. Fakat başınıza 60 saniyede bir su damlasa, işte bu gerçek bir işkencedir. Modern flört kültürü insanları bir arkeolog gibi ilişkiye yaklaşma konusunda eğitti. Ama bu arkeologlar hazine aramıyor, bomba arıyorlar. İlk buluşmada karşınızdaki kişi biraz acele ettiğinde kontrol bağımlısı ilan ediliyor. Mesajınıza 2 saat geç cevap verdiğinde kaçıngan bağlanma stili var diye bir teşhis konuyor. Eski ilişkisinden bahsettiğinde hala oraya takılmış kalmış etiketi yapıştırılıyor. Bu bir bahçeye girmeden önce her tohumun zehirli olup olmadığını test etmeye benziyor. Peki sonuç? Hiçbir şey ekilemiyor. Bahçe bomboş kalıyor ve sonra neden hiçbir şey büyümüyor diye şikayet ediyoruz. Tabii ki bazı işaretleri doğru okumak çok önemli ve ben de bu konuda pek çok video yayınladım. Ama burada amacımızın bomba değil, hazine aramak olduğunu da kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Kırmızı bayrak avcılığının en sinsi tarafı şu çünkü. Sizi gerçek bir tehlikeden korumak yerine her şeyden korkutarak yalnızlığa hapsediyor. Yanlış alarm veren bir yangın dedektörünü düşünün şimdi. Her yemek pişirdiğinizde, kibrit çaktığınızda yanıyor. Bir süre sonra ne yaparsınız? Ya dedektörü sökersiniz ya da mutfağa girmekten vazgeçersiniz. İkisi de sizi gerçek bir yangında savunmasız bırakır. Peki ne yapmamız gerekir? Kırmızı bayraklar yerine neye bakmalıyız? Psikolojik güvenliğe tabii ki. Psikolojik güvenlik, partnerinizle aynı fikirde olmadığınızda bile kendinizi bir mahkemede sanık gibi hissetmediğiniz o nadir iklimdir. Zayıf bir anınızı paylaştığınızda bunun daha sonra size karşı kullanılmayacağını bildiğiniz o güven zeminidir. Stresli bir günün sonunda eve geldiğinizde evin bir sığınak mı yoksa ikinci bir savaş alanı mı olduğunu tahmin etmek zorunda kalmadığınız o istikrardır. Kırmızı bayrakları saymayı bırakın. Yeşil bayrakları görmeyi öğrenin. Sizi dinleyen gözleri, hata yaptığınızda çöken değil, genişleyen o yüz ifadesini, bunu birlikte çözeriz diyen o ses tonunu arayın. Popüler kültür narsisizmi tek bir cümleye indirgedi. Onlar empati kuramazlar. Bu bir okyanusu ıslak diye tanımlamak kadar yetersiz ve yanıltıcı. Narsisistik bireyler de empati kurarlar. Hem de olağanüstü bir hassasiyetle. Ama onların empatisi bir saatçinin mekanizmayı anlaması gibidir. Amacı saati tamir etmek değil, hangi dişliyi çıkarırsa tüm sistemin duracağını bulmak gibi aslında. Bu bilişsel empati yani anlama kapasitesidir. Ama duygusal empati yani hissetme kapasitesi olmadan işleyen soğuk bir radar sistemi gibi. Sizi mükemmel okuyan ama asla sizinle birlikte hissetmeyen bir dedektör. İşlerine yaradığı sürece dünyanın en anlayışlı insanı gibi görünürler. Sizi dinler, anlar, tam da ihtiyacınız olan şeyi söylerler. Ama bu dinleme bir cerrahın ameliyat öncesi taraması gibidir. Sizin için değil, kendi operasyonu için veri toplamaktır. Gerçek narsisizm popüler kültürün karikatürleştirdiği bir şey değil. Narsisistik eğilimler katı, uyumsuz ve kronik bir kişilik örüntüsüdür. İçinde büyüklenme, sınırsız bir özel olma inancı ve ihtiyacı, doyurulmaz bir hayranlık ihtiyacı ve diğer insanları kendi hikayesinin dekor unsurları olarak görme eğilimi barındırır. Ama o görkemli cephenin altında tuzla buz olmuş bir öz saygı yatar çoğunlukla. Çocukluktan kalma, işlenmemiş devasa bir utanç. Bu muhteşem maske aslında o utancın dünyadan saklanması için inşa edilmiş bir savunma duvarıdır. Ve o duvarın arkasında en hafif bir eleştiri rüzgarında bile paramparça olacak bir benlik oturur. Ama sadece narsisizm kelimesine odaklanmak bir orman yangınında sadece çam ağaçlarının yandığını sanmak gibidir. Çok daha geniş, çok daha kapsayıcı bir kavramı öğrenmemiz gerekiyor. Antagonizm. Antagonizm manipülasyonu, düşmancılığı,
aldatıcılığı ve insanları kendi çıkarları için araçsallaştırma eğilimini kapsayan bir üst şemsiye. Narsisizm bu şemsiyenin altındaki önemli bir başlık ama tek başlık değil. Psikopati, makyavelizm, sadistik eğilimler hepsi de bu çatının altında yaşıyor. Merceğinizi narsisizmden antagonizme genişlettiğiniz an ormanın tamamını görmeye başlarsınız. Sadece çam ağaçlarına bakmayı bırakır, yanmakta olan bütün ekosistemi kavrar ve gerçek bir korunma stratejisi geliştirirsiniz. Kavramları bulandırdığımızda yaşadığımız şiddetin adını da yanlış koyarız. Ve bugün en sık yapılan hata yalanla gaslighting'i aynı kefeye koymak. Yalan bir kapının arkasına saklanan biridir. Kapıyı açar ve onu bulursunuz. Hayır, o mesajı ben atmadım derse kayıtlara bakar ve örtünün altındaki gerçeği görürsünüz. Bu kadar. Gaslighting ise bambaşka bir canavar. Gaslighting yapan kişi kapının arkasına saklanmaz. Sizin gözlerinize filtre takar. Son günlerde çok paranoyaklaştın. Bunu ben hiç söylemedim, sen uydurdun. Belki bir doktora görünsen iyi olur. Bu cümleler sadece bir gerçeği saklamıyor. Kurbanın kendi algısına, kendi hafızasına, kendi sezgilerine olan güvenini de kökünden kazıyor. Bunu şöyle düşünün. Yalan haritadaki bir yolu silmektir. Ama gerçek arazi hala oradadır. Gaslighting ise haritanın kendisini sahte bir haritayla değiştirmektir. Kurban artık nereye gittiğini bilmiyor. Çünkü elindeki pusula düşman tarafından ayarlanmış. Her güvenli yöne döndüğünde bir duvarla karşılaşıyor. Tehlikeli görünen her kapıdan kaçıyor ama o kapı belki de tek çıkış yolu. Bu teknik yeni değil. Çağlar boyunca pek çok illegal yapının, totaliter rejimin, propaganda makinelerinin yüzyıllardır kullandığı beyin yıkama mekanizmasıyla yapısal olarak aynı. Tek fark bu defa sahne bir ülke değil, bir sohbet masası ya da yatak odası. İzleyici kitlesi milyonlar değil, tek bir insan. Ve o tek insan kendi aklından şüphe etmeye başladığı an zaten kaybetmiş oluyor. Bu tehlikeden korunmak için reçete edilen en popüler yöntem gri kaya tekniğidir ve ben de pek çok videomda bu teknikten söz ettim. Bu yaklaşım karşınızdaki kişiye duygusal olarak tamamen kapanmak, tepkisiz, renksiz, ilgisiz bir taş gibi davranmak demek. Gerçek bir manipülatörle karşı karşıyaysanız bu teknik geçici bir kalkan oluşturabilir. Tıpkı yangında yere yatıp dumanın altında kalmak gibi. Sizi o an kurtarabilir. Ama ya karşınızdaki kişi gerçek bir manipülatör değilse, ya sadece stresli bir dönemden geçen, iletişim becerileri henüz olgunlaşmamış ama özünde iyi niyetli biri ise, o zaman gri kaya uygulamak bir böcek var diye tüm binayı boşaltmak gibi olur. Ve daha da önemlisi gri kaya tekniğini uyguladığınızda o ilişkinin en hayati organını yani onarım kapasitesini de kendi ellerinizle sökmüş olursunuz. İki insan arasındaki en değerli şey birlikte kırılıp birlikte yapışabilme becerisidir. Bunu ortadan kaldırdığınızda geriye ne kalır? İki yabancı, aynı çatı altında birer hayalet. Teoman şarkısı gibi. Birlikte ama yalnız iki yabancı. Sağlıklı ilişkiler çatışmasız ilişkiler değildir. Sağlıklı ilişkiler fırtınadan sonra birlikte güverteyi temizleyebildiğiniz gemilerdir. Yelken yırtıldığında birlikte diktiğiniz, su aldığında beraber temizlediğiniz, rotayı birlikte yeniden çizdiğiniz ortaklıklar. Eğer bir ilişkide hiç fırtına yaşanmıyorsa bu huzur değil, iki kişiden en az birinin rüzgara karşı durmayı çoktan bırakmış olmasıdır. Çoğu insan ilişkisinde bir şeylerle yüzleşmekten, bir diş çektirmek için o koltuğa oturmaktan bile daha çok korkar. Seninle konuşmam gereken bir şey var demek, bir uçurumun kenarına yürümek gibi hissettirebilir çoğu durumda. Ama o adımı atmadığınızda ne olur? Söylenmeyen her söz, ifade edilmeyen her duygu karanlık bir köşede büyür. Ve bir gün o köşe odanın tamamını kaplar. O zor konuşmayı yapın, sınırlarınızı çizin. Çünkü bakmaktan kaçındığınız her gerçek tam olarak kaçtığınız hızla peşinizden gelir. Peki tüm bunları bilse bile insanlar neden o yıkıcı ilişkilerden bir türlü kopamıyor? Çünkü seviyorlar mı?
Hayır, cevap bundan çok daha mekanik ve çok daha karanlık. Bir narsisistik ilişkinin başlangıcı bir bağımlının aldığı ilk zehre benzer. Karşınızdaki kişi sizi bir ayna gibi yansıtır. Çocukluğunuzdan beri duymak istediğiniz kelimeleri tam o tonda, tam o zamanlamayla söyler. Hayatınızda ilk kez biri beni gerçekten görüyor diye hissedersiniz. Bu bir mimarın değil, bir kafes ustasının eseridir aslında. Sizi tanımak için gösterdiği çaba bir avcının avını izlediği taktiklere benzer. Amacı sizi anlamak, kazanmak değil, savunmasız noktalarınızın bir haritasını çıkarmaktır. Bu psikolojik kuşatmanın bedeli sadece ruhta kalmaz, beden de hesabı keser. Kronik duygusal stres altında yaşayan bir insan sürekli tetikte olan bir savaş pilotu gibidir. Sinir sistemi hiç dinlenme moduna geçemez. Kortizol seviyeleri sürekli yüksek kalır. Bağışıklık sistemi aralıksız savaş modunda çalıştığı için bir noktadan sonra gerçek düşmanı ayırt edemez hale gelir ve kendi dokularına saldırmaya başlar. Uzun süreli duygusal istismara maruz kalmış kişilerde kronik yorgunluk, fibromiyalji, irritable bağırsak sendromu ve çeşitli otoimmün hastalıklar belirgin bir şekilde artıyor maalesef. Dilinizin söyleyemediği, zihninizin taşımaktan vazgeçtiği acı bir gün bedeninizin dilinden konuşmaya başlıyor. Vücudunuz yaşadığınız her travmanın muhasebesini tutar ve er ya da geç o faturayı mutlaka size keser. Ve şimdi de çoğu insanın duymak istemediği bir şey söyleyeceğim. Aslında toplum bunu bize adeta emrediyor. İyileşmek, özgürleşmek istiyorsan affetmelisin. Bu cümleyi bir an için durup düşünün. Bu tavsiye çoğunlukla kimden geliyor? Siz o karanlık gecelerde yastığınıza gözyaşı dökerken yanınızda olmayan insanlardan. Ya da daha da rahatsız edici bir ihtimalle toplumsal düzeni korumak, kimsenin rahatını bozmamak için üretilmiş bir kontrol mekanizmasından. Fakat bu affetme meselesi sanıldığı kadar basit bir denklem değil. Bazen affetmek gerçekten özgürleştirici olabilir ama ancak güvenli bir mesafeden kendi bütünlüğünüzü koruyarak ve karşı tarafın artık size zarar verme kapasitesinin ortadan kalktığından emin olarak. Eğer biri sizi sistematik olarak parçaladıysa ve hala aynı kapasiteye sahipse koşulsuz affetmek yangın çıkaran kişiye kibrit kutusunu geri vermek gibidir. Özgürleşmek için affetmeniz şart değil. Affetmeden de aydınlık, sevgi dolu, anlamlı bir hayat inşa edebilirsiniz. Bu iki şey birbirini dışlamaz. Özgürleşmek bazen yıllardır o size kızar diye sipariş edemediğiniz yemeği sırf kendiniz istediğiniz için sipariş edebilmektir. Bir film seçebilmek, bir arkadaşınızı ondan izin almadan arayabilmektir. Aynaya bakıp bu benim hayatım ve benim yolum diyebilmektir. Hayır diyebilmek ve o hayırın arkasından gelen sessizliğe dayanabilmektir. Bu küçücük eylemler devasa bir inşaatın temel taşlarıdır. Her biri yeniden kendinize ait bir irade kurmanın, yeniden kendi sesinizi duymanın, yeniden kendi hayatınızın yazarı olmanın minik ama cesur adımlarıdır. Belki de yıllarca o yangını sizin çıkardığınızı sandınız ve sonra anladınız ki o yangını siz çıkarmadınız. Sadece yanmayı hak ettiğinize inandırılmıştınız. Herkese narsist demeyi bıraktığınız gün gerçek tehditleri görmeye başlar, güvenli alanları tanırsınız ve en önemlisi kendinize güvenme cesaretini de geri kazanırsınız. Çünkü mesele birilerine etiketler yapıştırmak, tanı koymak ya da ilişkilerden kaçmak değil. Asıl mesele hangi ateşin sizi ısıtacağını, hangisinin yakacağını ayırt edebilmektir.